Kıskançlığın tehlikeli olduğu ilişkilerden bahsetmek istiyorum. Kıskançlığın bir takıntıya dönüştüğü, sevgi ve sahiplenme adı altında kontrol ve kısıtlama davranışlarına dönüştüğü ilişkiler bunlar. Biz bunlara tehlikeli ilişkiler diyoruz, uzak durulması gereken ilişkiler diyoruz. Çünkü böyle ilişkilerde partnerlerden biri diğerini kıskanırken onu kontrol etmeye ve kısıtlama davranışına başlar. Örneğin işte davranışlarını kısıtlayabilir, dışarı çıkmasını, girmesini kısıtlayabilir, ilgi alanlarından, hobilerinden uzaklaşmasına sebep olabilir, ailesinden, arkadaşlarından izole kalmasına, onlarla görüşmemesine sebep olabilir. Kişi, partner, var olan her şeyi hayatında kıskanıyor gibidir. Ve bunu da yaparken seni çok sevdiğimden, işte seninle kimseyi paylaşamadığımdan diyerek sanki bu kıskançlık duygusu normalmiş ve sevmenin bir parçasıymış gibi ifade eder. Şüphesiz kıskançlık sevginin bir parçası, ilişkinin bir parçası, sağlıklı olduğunu da söyledik ama davranışlara yansıması ve diğer tarafı kısıtladığı noktada bu artık bir sevgi ve sağlıklı bir ilişki olmaktan çıkar, karşı tarafa uygulanan bir şiddet haline döner. Buna da psikolojik şiddet diyoruz zaten. Hatta bazı ilişkilerde bu kısıtlamalar, bu kontroller karşı taraf tarafından yapılmazsa kıskanan kişi tehdit, fiziksel şiddet de uygulayabilir partnerine. Burada da zaten artık fiziksel şiddet durumundan söz ediyoruz. Gözle görünür olan bir kıskançlık durumu var ama burada ilişkiyi sağlıksız bir noktaya götüren ve hiçbir şekilde kabullenemeyeceğimiz bir duruma, davranışa dönüşüyor. Göz ardı etmememiz gerekiyor. İşte ilişkinin bir parçası, birbirlerini kıskandıkları için böyle davranıyorlar vesaire gibi küçümsememiz, önemsemememiz gereken çok önemli olan bir durum. Özellikle 13-24 yaş arasında ilk defa flört eden arkadaşların yaşadığı bir şiddet türü var. Bu flört şiddeti diyoruz. Bu kişiler, genç arkadaşlarımız ilk defa hayatlarında bir ilişkiyi tecrübe ediyorlar ve burada yaşadıkları partnerlerinden gördükleri davranışları sevgi, yani çok sevmek gibi değerlendirebiliyorlar. Halbuki orada da çok fazla psikolojik şiddete girebilecek kıskançlık davranışı meydana geldiğini görüyoruz. Flört şiddeti söz konusu olduğunda. Bunu sevgiden ayırmak çok önemli. Unutmayalım. Öncelikle sizi seven bir kişi, sizinle bir ilişki yaşayan kişiyle eşit koşullarda olmalısınız. İstediğiniz her şeyi normal hayatınızda, o hayatınıza girmeden önce nasıl devam ettiriyorsanız, nasıl yaşıyorsanız, o hayatınıza girdikten sonra da aynı şekilde devam ettirebilmelisiniz. Ondan sonra hayırlarınız, hayır dediğiniz şeyler geçerli olmalı. Bir şeye evet dediğiniz zaman her şeye evet demiş sayılmazsınız. Bu flörtte olmak, onunla bu ilişkiyi yaşıyor olmak, onun söyleyeceği her şeye evet demek anlamına gelmiyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bunu bir yerde aklımızda tutmamız gerekiyor. Ailenizden, arkadaşlarınızdan, önceki hayatınızdan kopmadığınızdan emin olun. Onlardan izole olmadığınızdan emin olun böyle bir ilişkiye girdiğinizde. Ve eğer böyle bir tehlikeli ilişki içerisindeyseniz de bunu fark edip bundan çıkmak da, bu ilişkiden çıkmak, bunu kabul etmediğinizi söylemek de son derece önemli. Yine bu süreçte flört eden arkadaşlarımızın yanında olan arkadaşları ya da onlara destek olan yetişkinler de bu durumlara uyanık olup onlara destek verebilirler. Bu ilişki içerisindeki kişi bunun farkında değilse, bunu görmüyorsa ona hatırlatmak, söylemek, sağlıklı bir ilişkinin nasıl olabileceğiyle ilgili bilgi vermek, destek vermek son derece önemli. Öyle bir noktaya gelinebilir ki bu ilişkiden çıkmak sizin için hayatınızın tehlikeye girmesi demek anlamına bile gelebilir. Böyle bir durumda nasıl güvenli bir şekilde bu ilişkiden çıkabilirsiniz? İşte terapi desteği, belki daha hukuki destekler almak söz konusu olabilir. Buralarda hem kendinizin yapabileceği hem de yetişkinlerden ya da arkadaşlarınızdan alabileceğiniz destekleri mutlaka göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Bu kişilere bakmak gerekirse, yani böyle bir profil nasıl bir profil? Kıskanan, sahiplenen ama zarar veren bir profil. Sağlıksız bir ilişki ortaya koyuyor. Böyle bir ilişkiden sağlıklı bir ilişki ilerlemesi mümkün değil. Böyle bir kişinin profili genellikle çocukluktan itibaren terk edilme paranoyaları olan, aldatılmaktan korkan kişiler oluyor bunlar. Travmalar yaşamış olabiliyorlar.
öyle bir kontrol ve sahiplenme duygusuyla ilişkiye giriyorlar ki karşıdaki kişiyi artık böyle nefes alamayacak hale getiriyorlar. Bunun bir çözümü yok ne yazık ki. Bunun iyileşmesi, tedavi edilmesi o kadar kolay değil. Yapılabilecek en iyi şey bu sınırları çizmek. Mümkün oluyorsa bu sınırları çizmek, hayatınıza kaldığınız yerden devam etmeyi sağlamak. Ama eğer bu gerçekleşmiyorsa bu ilişkide işte yarın düzelir, evlenince geçer. Zaten birbirimize alışınca beni böyle kıskanmaktan vazgeçecek, yani ömür boyu kıskanacak hali yok. Zaten hallolur gibi düşüncelerden uzak durun. Bu ilişkinin tehlikeli olduğunun ayak sesleri bu tip davranışlarda gizlidir. Bu belirtileri gördüğünüzde ve kendinizi huzursuz hissettiğinizde bu ilişkiden çıkmanız gerekiyor anlamına gelebilir. İçinizden gelen bu alarmların, sinyallerin farkında olun. Ve bu ilişkiden dışarı çıkmak için adımlar atmanızı mutlaka öneririm.